biraz magazinsel ve böyle televizyon olaylarından bahsederek gireceğim konuya. Şimdi şöyle, hani böyle aslında şu sıralar karşıma çıktığı için bunu konuşmak istedim. Çünkü hep sinir olduğum bir konu. Şöyle ki hani magazin filan izliyoruz ya veya orada burada görüyoruz. İşte ünlüler çıkıyor veya birileri çıkıyor diyor ki benim kalbim çok iyi, benim kalbim çok temiz. Herkesten şu lafı duyuyorum ya, yani istisnasız, yani benim kalbim çok temiz olayına. Benim kalbim çok temiz. İşte arkadaşlar biz herkese iyilik yapıyoruz ama işte herkes bize kötülük yapıyor. İşte ben ona şöyle iyilik yaptım, böyle iyilik yaptım. Herkes beni arkamdan vurdu. Yani herkes inanılmaz temiz kalpli. Ulan oğlum bütün sevdiklerime kazık edip kazık. Yani bunun aksini göremiyoruz ya. Ya peki şöyle bir soru gelsin o zaman. Herkes bu kadar temiz kalpliyse bu dünyada Allah aşkına kötü olanlar kim? Kim ya bunlar? Ki sadece tabii ki de magazinsel olarak değil, çevremizdeki insanlar da bu şekilde. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim bir kız düşünelim. Bu kız yani kötü kötü şeyler yapıyor diyelim insanlara. Aslında kendisi de farkında. Hani mesela size konuşurken diyor ki size, işte şuna fitne fesatlık hani soktum. İşte şununla şunun arasını bozdum diyor mesela. Ama sonra aradan bir müddet geçiyor. Herhangi bir konu açılıyor. Ve kız diyor ki ya benim aslında kalbim çok temiz. Öyle geliyor ki gerçekten öyle hissediyorum ve karşımdaki kişinin mimiklerinde de onu gördüğüm için bu lafı söyleyeceğim. Gerçekten bazı kötü insanlar kendilerinin iyi olduğunu sanıyorlar. Bakın bunu gerçekten onların gözünde, onların böyle yüz ifadesinde, surat ifadesinde hissediyorum çünkü. Hani gerçekten insanlara bok gibi davranıyor ama gerçekten aslında böyle iyi bir insan olduğunu sanıyor. Ve sonuç olarak herkes vay efendim ben çok iyi insanım diye ortaya çıkıyor. Tabii ki şey olanlar da var, işte kötülüğünün farkında olup tabii ki de kimse ben kötüyüm demez. Bunu da biliyorum tabii ki de. Kötülüğünün farkında olup yalan söyleyenler de var. Evet. Tamam hadi bu insanlar kendilerini kandırıyorlar diyelim. Okey, tamam, bir tarafa koy. Peki geri kalan yüzdelik dilim ne olacak? Yani hepimiz çok iyiysek, hepimiz her şeyin en güzelini hak ediyorsak o zaman kötü olan kim? Acaba bazılarımız yalan söylüyor olabilir mi? Bazılarımız insanlara yalan söylüyor, bazılarımız kendimize yalan söylüyor olabilir miyiz acaba? Zaten internette her yerde zaten şey görüyoruz, işte kendi değerini bil. Yani bu tabii ki de çok fazla çıktı ya son yıllarda. İşte kendi değerini bil, sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Olayları çıktı ya, gerçekten e, bu cümlelerin asıl manasını anlamayan insanlar bunu bencilliğe dönüştürüyor, üzgünüm. Öyle yani. Ve bu tür böyle işte sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Sen en iyi insanları hak ediyorsun. Kendine en iyi şekilde davran. Bunları görüyoruz ya. Yani gerçekten bazı insanlar her şeyin en iyisini hak etmese de bu tür böyle cümlelerle gaza gelip her şeyin en iyisini hak ettiklerini sanıyorlar. Veya sadece internette değil, arkadaşları da mesela diyor ki işte sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. İşte en iyisi sensin, işte en iyi kalp sende, şöyle böyle. Gerçekten insan şöyle düşündüğünü görüyorum onların yüz ifadelerinde. Ya gerçekten ben en iyisini hak ediyorum ya.
Ya bu dünyada benden önemli olan başka ne var ki? Ama insanların ağzına da sıçabilirim. Saçlarım. Saçlarımı şuradan kesmeyi düşünüyorum. Besleme saçı gibi. Nasıl? Böylelikle hem sıcaklarda da ferahlamış olurum. Hatta Cem Yılmaz'ın son filmlerinde, kara komik filmlerinde şöyle bir sahne vardı. Hani bu zaten internette gezinen, zaten bu videolara değiniyor. Kadın var. İşte diyor ki sen işte yine bu dediğim cümlelerin aynısını diyor. Sen işte en iyisini hak ediyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. İşte filmin sonunda da Cem Yılmaz artık şeyden çıkıp, zıvanadan çıkıp diyor ki ben belki götün tekiyim. Niye bana bunları söylüyorsun? Sen videonda şey diyor musun? Yani kendine bir bak, kendine bir bak, böyle bir kendine dön. Hayır demiyorsun. Ne diyorsun? Kendini merkeze koy. Ben kimim ya kendimi merkeze koyacağım? Bir dakika. Hayrola? Kimim ben? Belki ben götün tekiyim. Ha. Gerçekten öyle ya. Hani bunu söylediğiniz kişilerin gerçekten dediklerinizi yapmaya hakkı var mı? Hatta şöyle bir şeye değineyim. Zaten bunu anlatacağım. Bu zaten çok eski bir olay. İş yerinde çalışıyorsunuz ya. Mesela şey yani kız herkesin arkasından her türlü dedikoduyu yapıyor. Herkesin arkasında her şeyi söylüyor. Gidiyor ona senin hakkında bir şey diyor. Geliyor bana başka birinin hakkında bir şey diyor. Kesinlikle dedikodu yaptığını kabul edebilen biri olduğunu zaten sanmıyorum. Ama şey diyor, işte ben en iyisini hak ediyorum. İşte aslında benim kalbim çok temiz. Ben iyi biriyim. Ama gerçekten bakın, yüz ifadesinde gerçekten bunun öyle olduğuna inandığını görebiliyorum yani onun yüzünde. Yani yaptığı dedikodu değil veya ben öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenlik yapıyorum. Bu dediğimde olay öğretmenliğin geçtiği bir yerde veya çocukların, öğrencilerin yani ağzına edebilirim ama ben iyi bir insanım. Hani bu tipte biri. Mesela şey diyordu ya hani ben çok iyi bir insanım. Erkekler hep kötü kızlara bakıyor. Kötü işte karakteri olan kızlara bakıyor. Ben çok iyi bir hani karaktere sahip bir kızım. Ve gerçekten bakın hani böyle şey değil. Kötülüğümü kapatayım değil. Gerçekten inanıyor böyle biri olduğuna. Bunları algılayamıyorum. Bir de şu var tabii ki de kendilerinin yaptığı kötü eylemleri aslında biliyorlar ama kabul etmek istemiyorlar. Böyle tipler de var. Yapıyorlar ama kabul etmek istemiyorlar. Ya da başka hani böyle şey dersiniz ya, sen bunu yapmıştın. Sen böyle kötü bir şey yapmıştın. Neden yaptın diye sorarsanız kendisi hariç her şeye atar o suçu. Kendisi hariç. İşte anam geldiydi, babam geldiydi. Bana şunu yaptılar, o yüzden ben de böyle yaptım. İşte Mars takla atıyordu. O abimizin gelsin hemen videosu. Yani hiç kimse ben sikik bir insanım ve sorumsuzca davranışlar yapıyorum demiyor da herkes nedense çocukluk travmam vardı. Yok işte bu ay benim burcum şöyleydi, Mars takla atıyordu bilmem ne. Ya hikaye anlatmayın oğlum. Adet dönemimdeydim. İşte annem şöyle yapmıştı, babam şöyle yapmıştı. O gün kötü bir gün geçiriyordum. Veya işte o gün şöyle bir ilaç almıştım. Ee, Yani kendisi hariç, kendi karakteri, kendi kişiliği hariç dışarıdaki tüm etkenlere suçu atıp diyor ki aslında özünde iyi biriyim. Bunlara da bayılıyorum ama içten içe aslında bir yandan da tabii ki de kendilerinin kötü bir şey yaptıklarının farkındalar ama kabul etmek istemiyorlar. Bir tane ünlü çıkıyor ve diyor ki işte şöyle bir örnek, İbrahim Tatlıses diyelim. İşte İbrahim Tatlıses şöyle iyi bir karakter, böyle güzel bir karakter diyor. İşte çok aslında temiz kalpli biri falan filan ama İbrahim Tatlıses kadınların ayağına silah sıktırtan bir adam yani.
Hani bu insan ne kadar iyi olabilir ya? Ulan oğlum bütün sevdiklerime kazık edip kazık. Özünde iyi biri ama. Özünde iyi biri. Mesela şey yani. Bülent Ersoy mesela. İnsanların ağzını eden biri ya. Ya aşağılayan bir insan ama özünde iyi biri. Kalbi çok temiz, çok yardımsever. Bayılıyorum, bayılıyorum. Benim Biri bile, haksızlığım böyle değil. Ben kimsenin canını yakmadım. Ben de hiç Herkes kimsenin benim canımı yakıyor. yakmadım. Benim Bunu söylediğinizde de cevap olarak şöyle bir savunma geliyor. Herkesin hatası olabilir. Öldür, insanların ağzına et. Sonra de ki herkesin hatası olabilir. Özünde iyi insan. Ben bunu kabul edemem. Benim böyle gözlerim belirgin değilmiş gibi gözüküyor. Sanki gözlerim yokmuş gibi. Gözlerim niye yokmuş gibi gözüküyor? Niye belirgin değilmiş gibi? Şöyle yapayım mı? Tırnaklarım hep kırılıyor ya artık gerçekten yoruldum ve bıktım. Şuraya bence bir rimel sürebilirim. Gözlerim yokmuş gibi gözüküyor. Kız rimelim nerede? Bu mu? Cemil olabilir mi Cemil? Suat. Yusuf. Daha kötü oluyormuş. Yazın gerçekten en ufak en ufak sinir bozucu şey bile çekilmiyor gerçekten. Hani böyle tek yumrukla indiresin geliyor yani. Sinirlenme şeklimi en güzel anlatan cümle bu. Tek yumrukla indirmek. Gerçekten öyle. Bilmiyorum ama öyle yani. Bu lafı seviyorum. Sinirlendiğimde bu laf duygularımı anlatıyor. Öyle söyleyeyim. Neyse. Gözlerim niye yokmuş gibi? Kaşlarım da yokmuş gibi. Çünkü benim kaşlarım çok seyrek. O yüzden mesela hani biraz böyle şöyle yapayım desem böyle atmış gibi oluyorum. Neydi? Faça atmış gibi oluyorum. O yüzden neyse. Kendi yaptıklarını kabullenmeyen insan sayısı o kadar fazla ki. Gerçekten çok fazla. Yani ki sadece kendi yaptıkları değil, kendi duygularını da kabul etmeyen insan sayısı artık o kadar fazla ki ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Bakın. Çağla Şikel'in bir şeyini izlemiştim, bir videosunu izlemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir cümle kuruyor. Komedi. Şöyle bir cümle kuruyor. Bende nefret duygusu yok. Ben sadece çok yakın arkadaşlarımın yanında bomba küfürler eden bir insanım. Ama sadece 3 arkadaşımın yanında filan. Onun dışında kimsenin yanında böyle şey yapmam. Mantıken burada da şu an o pozisyonda değilim. Ama burayı belki biplerim. Bir insanda bunun bir insanda böyle bir şey olamama ihtimali var mı yani? Demek istiyor ki ben bir insanım ve benim bir insan olarak yüreğimde nefret duygusu yok. Böyle bir şey yani olması demek senin insan olmaman demek otomatik olarak. Ben işte kimseye nefret beslemiyorum. Kimseye kalbimde nefret yok. Çocukları öldüren insanlar var, hayvanları öldüren insanlar var. Sen bu insanlara karşı nefret beslemiyorsun o zaman. Öyle mi? Yani çok çürüyecek bir laf ya. Bu nedir yani? Bazı insanların çok anlıyorum. İçlerinde kötülük barındırmak istemiyorlar. Bence kendisi de öyle biri. Hani negatif veya kötülük barındırmak istemiyor olabilir. Ama bu içinde öyle bir şey yaşadığın gerçeğini değiştirmez. Yani senin bunu yaşamaman bir kez bilimsel olarak imkansız. Yani böyle bir şey olamaz. Hatta başka bir duygu yaşıyorsundur ama sen o duyguya belki de nefret demiyorsundur. Bana biraz öyle geliyor. Çünkü dediğim gibi çocuk öldürenler var, insan öldürenler var, hayvan öldürenler var, şehitlerimizi öldürenler var. Sen o zaman bunları öldüren insanlardan da nefret etmiyorsun. Sen bu insanlara sen bu insanları sevmemezlik yapmıyorsun yani öyle mi?
Böyle bir şey olabilir mi? İnsan otomatik olarak içinde sevmeme duygusu barındırıyor ve sevme duygusu da barındırıyor. Öfke de barındırıyor. Yani insan değilsin, reptilyan mısın? Antisosyal kişilik bozukluğu diye bir hastalık var. Rahatsızlık. Hatta yani kişilik bozukluğu olarak geçiyor. Yani hastalık bilemiyorum. İnsan bozuk bir şeyle doğuyor. Ne diyeyim artık. Onlarda da ne olur? İnsanlara karşı sevinç duygusu, mutluluk duygusu, gülme, üzülme, ağlama, acıma bunlar yoktur mesela o tür insanlarda. Ama neredeyse tüm duygular yoktur onlarda. Yani hani ben şunu almayayım, ben bunu pazardan meyve mi seçiyorsun? Pazardan elma mı seçiyorsun? Çürükleri bir kenara ayırayım, şunları alayım kendime. Böyle bir şey mümkün değil. Ama öyle bir insan değilseniz eğer, yani öyle bir teşhis konulmamışsa size eğer, otomatik olarak kendinize yalan söylemiş oluyorsunuz. Kendinize yalan söylemiş oluyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Yani içimdeki negatifleri atayım, hayatıma hiç kötü bir şey gelmesin, başıma hiç kötü bir şey gelmesin, ben de kötü bir şey düşünmeyeyim. Bunu yapmaya çalışırken ekstra çaba harcıyorsunuz. Farkında mısınız bilmiyorum ama gerçekten hani pozitif durmak zorundayım. Hani bunu yapmak için inanılmaz bir çaba harcıyorsunuz ve bir yerde patlayacaksınız. Çünkü hayat böyle gitmiyor. Gerçekten öyle. Hatta sözü var. Usulünce gömülmeyen her şey hortlar. An olacak deyip, başınıza her şey gelebilir deyip yola devam. Yola devam yani. Çok erken başladı ya yaz. Ama belki şimdi yaz erken başlamış ama belki erken bitecek. Ümitliyim. Ümidimizi koruyaraktan ben bu videoyu kapatıyorum. Biraz serinlemem lazım. Sonra iş güç.